Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugünkü konumuz işe alım, eleman ihtiyacı Murat Bey. Eleman ihtiyacı nasıl ortaya çıkıyor? Bu süreci biraz anlatır mısınız bize? Şefler mi söylüyor, siz mi hissediyorsunuz? Tabii birkaç şekilde ihtiyaç hasıl olabilir. Bazen büyütürsünüz işinizi, bazen elemanınız ayrılır, bazen çırak kalfa olur, kalfa usta olur, yerleri boş kalır. Yeni projeler gelir, dönem dönem hazırlıklı olmak istersiniz, önden alırsınız. Bazen kıymetli elemandır, boşa düşerim diye yedek yapmak istersiniz, altını doldurmak istersiniz. Bazen uzun vadeli ihtiyaçlarınız olur, yetiştirmek istediğiniz insanlar olur. Emniyete almak istediğiniz mevkiler olur, oralar için adam alırsınız. Aşağıdan da talep gelebilir. Şöyle vasıflara göre ihtiyacımız var denebilir. Murat Bey, eleman alımı nasıl oluyor peki? Yani özellikle tekstil sektörü zanaat gerektiren bir sektör. Bunu nasıl test ediyorsunuz? Test etmeden hiçbir şey almıyorsunuz. İnsanın da bir şekilde testi var. Tabii klasik yöntem eskiden ilan verilirdi. İşte bir takım vasıflar yazılırdı. İşte 5 yıllık tecrübedir, şu yaştır, şu emektir, ustadır, kalfadır gibi. Bunlar artık online sistemde de çok kolay yapılıyor. Bu işi pazarlayan firmalar var. Ama hani siz ne yapıyorsunuz derseniz biz daha çok eş dost kanalıyız. İhtiyaçlarımızı şu pozisyonda bir ihtiyaç var. Tanıdığım bildiğim biri var mı şeklinde yapıp referanslı biriyle başlamak istiyoruz. Ya da tanıdık bildik arkadaşlarımız diyor ki şu vasıflarda biri var sana uygun olabileceğini düşünüyorum görüşmek ister misin? Teklifi kabul ediyoruz. Önce bir CV dolduruyoruz. İsmi, okulduğu okul, hastalığı var mı, meziyetleri neymiş, nerelerde çalışmış. Mülakatlara siz giriyor musunuz? Ben yapıyorum. Bizim fabrikamızda 157 tane elemanımız varsa en az 120'sini ben almışımdır. Birebir konuşarak, hatta uzun konuşarak. Mülakatlarda çalışan adayının özellikle hangi davranışlarına dikkat ediyorsunuz? Skala çok geniş. İdari kadro ararsınız, müdür ararsınız, şef ararsınız, müstahdem ararsınız, taşımacı ararsınız. Aradığınız işin ruhuyla elemanın kişiliği, bu işe olan hazırlığı birbirine uyması lazım. Kimden ne beklediğiniz, ne sorguladığınız çok önemlidir. İşi siz ona çok iyi anlatmanız lazım. O kendini size çok iyi anlatması lazım. Bir işçi de bir iş yerine müracaat ettiği zaman bu iş yeri benden ne istiyor? Bu iş yerinin açığı nedir? Niçin böyle bir elemana ihtiyaç duyduğu hazırlıklı gelmelidir bence. Ve kendini çok iyi anlatmalıdır. Kendini iyi anlatmak için tabii birazcık sözcük hazinesinin geniş olması lazım. Birazcık mürekkep yalamış olması lazım. Bildiğiniz kadarı söylemelisiniz. Yarın bir gün mahcup olmamalısınız. Şirketinizi de iyi anlatmalısınız. Verdiğiniz imkanlardan bahsetmelisiniz. Beklentilerinizi çok net anlatmalısınız. Şu değil, yani alayım işçiyi. Olursa olur, olmazsa gönderirim. Olduğuna inandığımız zaman bir firmayı gezdiririz. Yaptığı işi, çalışacağı yeri gösteririz. Kimlerle çalışacağını anlatırız. Ve üzerinde bir gece uyuyup karar vermesini isteriz. Deriz ki prensipte anlaşalım ama gel bunun netini yarın sabah koyalım. İkimiz de şöyle bir gece üzerine uyuyalım. Doğru adam olduğumuza ya da doğru iş olduğumuza inanalım deriz. Patron birçok yerde eleman istihdam eder. Muhasebe müdürü de istihdam eder. Genel müdür de istihdam eder. Çaycı da istihdam eder. Peki şöyle bir soru gelir. Ya sen çay demlemeyi de bir çaycı kadar mı biliyorsun? Ya da muhasebe departmanındaki müşavirin kadar vergi usul kanununa muvaffak mısın? Tabii ki değil. Ama ustam derdi ki mesleği ne olursa olsun bir kere zeki olsun. Seni anlasın, kendini iyi anlatsın. Sinirlerine hakim olsun. Mülakatlarda size özel, hassas ya da tuzak bir sorunuz var mı? Var tabii, olmaz mı? Tuzaklardan bir tanesi ben CV'leri el yazısıyla doldurttum. Her ne kadar hazır matbu, malum firmaların hazırladığı özgeçmişleri çıktılardan ziyade el yazısıyla doldurmasını isterim. Titiz olduğunu anlatır. Güzel yazı yazmak. Doğrudur, yanlıştır. Benim kendi kanaatim. Bu bilimsel bir veri değil bu söylediklerim. Benim kendi kanaatim. El yazısıyla yazdığı tarihi atması, hiç sıkılmadan ilkokulundan beri okuduğu üniversiteye ve belki de yüksek lisansa, doktoraya kadar geçmişini yazabilmesi, sıkılmadan o soruları yazabilmesi, imzasını atabilmesi, hangi rakama çalışmak istediğini kendisi bilip oraya yazabilmesi, ben şu rakamı istiyorum diyebilmesi, bunlar benim için önemli şeylerdir. Biz düzgün insanlar almak isteriz, düzgün insanları çalıştırmak isteriz. İnsan onuru eşittir. Aşağıdaki bir taşımacının da onuruyla genel müdürün onuru eşittir. İkisine de aynı şekilde davranmanız gerekir. Kimseyi hakir görmemeniz gerekir. İkisi için de aynı süreyi ayırıyorum eleman alırken. Peki tuzak soru var mı? Tuzak soru dedim ya, olmaz mı? Herkesin bir tuzak sorusu vardır. Söylemeyelim mi burada? Söylemeyelim. Sinirleri zıplatan şeyler sorarım bazen. Ne alakası var? Niye soruyor ki adam bunu falan der. Ben o tepkiyi de görmek isterim. Eline ayağına bakarım.
Anlamsız hareketler yapıyor mu? Titretiyor mu? Zıplatıyor mu? Böyle bir panik halinde mi? Göz göze gelmesini isterim. Göz teması kurabiliyor mu derim. Söylediklerinin samimiyetine bakarım. Test ederim. İnanamadığım zaman referanslarını, daha önce çalıştığı yerleri ararım. Bir rahatsızlığınız oldu mu? Bu arkadaşla gerçekten bu kadar sene çalıştınız mı? Ayrılma sebebini bu söylüyor. Gerçekten doğru mu? Samimiyetine inandığım zaman alırım ve aldığım elemanla da 10-15 sene hilafsız çalışırım. Çok doldur, boşalt olmaz. Elinize geçen bir CV'de nelerin altını çizersiniz? Başarılı CV'de uzun soluklu çalışmalar olur. İyi bir eğitim olur. Düzgün bir aile yapısı olur. Ne istediğini bilen kararlı cümleler olur. Sosyal hayatını anlatan ifadeler olur. Bütün ilişkiler sosyal ilişkilerle kuruluyor. Hobilerle, cemiyetlerle, katılımlarla bir takım ortak kanallar bulunuyor ve oradan başlayan diyalog sonradan iş arkadaşlığına dönüşüyor ya da patron-işçi ilişkisine dönüşüyor. Hobileri olan insanların, çalışmak zorunda olduğuna inandığınız insanların, gerçekten çalışmak zorunda ve para kazanmak zorunda olan insanların daha işine sadık, daha isteyerek çalıştığını biliyoruz. Aile besleyen insanlar daha istikrarlı oluyorlar. Daha uzun süreli çalışıyor. Daha disiplinli çalışıyorlar. Tabii elinden gelen işe bakmak da gerekiyor. Yani sözün bittiği yerler de olabiliyor. Buyur diyorsun, insanın aynası işidir. Lafa bakılmaz dediğimiz durumlarda olmuştur. Dürüstlük ve samimiyet önemlidir. Ne ben veremeyeceklerimi taahhüt etmeliyim, ne o yapamayacaklarını taahhüt etmeli. Peki Murat Bey, neden başka firmalarda değil de sizin firmanızda çalışsın? Bir kere başkasını bırak bana gel şeklinde bir alım yapmadım hiç. Transfer yapmadım. Bir başkasının elemanını çalmadım. Bir insanın düzenini bozup yeni bir düzeni gel benimle kur demedim. Peki Murat Bey, bir çalışan düşünün. Sizin gibi 5 farklı firmaya da başvuruyor, size de başvuruyor. Evet. Neden sizin firmanızda çalışsın? Kim çok veriyor. Maaş pazarlığı nasıl oluyor Murat Bey bu durumda? Az önce belirttim ya, oraya arzu ettiği ücreti yazabilen, bu cesareti gösterebilen benim tuzaklarımdan bir tanesi işte. 5.000 lira para istiyorum. Ben 5.000 liralık bir adam mı arıyorum? Hayır, 4.000 liralık adam arıyorum. 5.000 lira yazmışsınız ama ben 4.000 lira skalasında bir adam arıyorum. Vasıflarınızı, hani böyle bir kesin kuralınız varsa toplantıyı kısa tutabiliriz. Ama isterseniz ben kendimi anlatayım, siz de kendinizi anlatın. 5.000 liraya çalışmak istiyorsa, kim o istediğine yakın para veriyorsa onun yanında çalışır. Yani insanlar da iş tercih ederken parayı en ön planda tutarlar. Bizler de eleman alacağımız zaman en ucuza çalışanı tutarız. Ama mesleki birikim hiç mi önemli değil? Takım arkadaşlığı hiç mi önemli değil? Bir arada çalışma ruhu, bunlar da önemlidir. Ama en önemlisi firmanızdaki fiyat orantısını bozmayan eleman almaktır. Siz bir şefe bir müdür maaşıyla işe alamazsınız. Taşımacı arkadaşımızı bir usta maaşıyla alamazsınız. Aldığınız zaman bütün dengeler bozulur. Huzur bozulur, mukayeseler bozulur. Doğru adamı doğru yere doğru fiyatla almak zorundasınız. Dürüstlük, çalışkanlık, zeka. Evet. Bir tanesi olacak çalışanlarınızda. Hangisini seçersiniz? Zeki olması. Zeki insan aynı zamanda çalışır. Zeki insan çabuk anlar. Zeki insan kendisinden ne istendiğini bilir. Zeki insan kendine laf getirtmez. Zeka vazgeçilmez. Güvenlik görevlisi de alsam, şef de alsam, makaslar da alsam zeki olacak. Ne yaptığını bilecek. Bir kumaşa baktığı zaman kumaşta neyi var, neyi yok anlayabilecek. Jütünü, bitini, makaslardan bahsediyoruz. Kalıbını, düz ipini, nereden girerim, nasıl çizerim, kumaşımda tuşesi nasıl geldi, elime nasıl oturdu. Meslek konuşuyoruz biraz ama çaycı bile hangi çayla, hangi demlikle nasıl çay yaptığını bilecek. İşte bunun için zekaya ihtiyaç var biraz. Bazı patronlar kendinden zeki insanı da sevmezler. Bana bir zararı mı dokunur, arkamdan iş mi çevirir diye de düşünebilirler. Aynı şeyi ustalıkta da konuşabiliriz, tecrübede de konuşabiliriz. Yani çok tecrübeli, fazla tecrübeli, bana iş öğretir diye korkup usta insanları işe almayan işverenler vardır. Keşke öğrenebileceğim, kendimi daha fazla geliştirebileceğim birileriyle çalışsam, bir şekilde istihdam etsem, ondan da bir şeyler öğrensem. Öğrenmenin sonu var mı? Yok. Sizden bir son söz rica edeyim o zaman bu konuyla alakalı. Tabii ki para kazanmak zorundayız. Tabii ki ailemizi geçindirmek zorundayız. Adam yüksek lisanslı, asgari ücrete razıyım abi yeter ki bir işim olsun diyenlerle karşılaştım. Alsam biliyorum ki 3 gün sonra daha doğru, kendine uygun, vizyonuna uygun bir işi bulunca kaçacaktı. Biyoloji öğretmeni müracaat etmişti. Depoda istihdam ettim. Yıllarca depo şefliğimizi yaptı. Öğrenmesi de çok kısa sürdü. Mecburiyetlerden dolayı sevmediğimiz işleri yaptığımız olur. Hayal etmediği mesleklere doğru sürüklenen insanlar olur. Sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyu çalışmazsınız. Kim söylemiş bilmiyorum ama doğru söylemiş. Umarım
Herkes arzu ettiği işte çalışır, ömür boyu da istirahat eder.